Günaydın efendim. Şu anda hangi mikrofondan çekiyor bilmiyorum. Bulutlu bir cumartesi sabahından yine birlikteyiz. Doğancığım merhaba. Sen ne yapıyorsun? Akşam gene oturduğun koltuğuna izliyorsun sanırım. Çay geldi mi? Ha, tamam o zaman çayın da geldiyse ben usul yola çıkayım. Senin de bugün izleyecek bir şeyin var o zaman. Dizi izlemediğini, haber izlemediğini, belgesel izlemediğine göre otur kendi videolarını izlersin. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün konumuz nedir? Önce ondan bir bahsedeyim. Bugün konumuz şudur. Ahmetli'de Gökkaya köyünde çok güzel bir festival var. İki tane konumuz var bugün. Bir tanesi festival. Necati ve Saykolar yine motor festivallerinin artık olmazsa olmazı. Onlar çıkıyorlar bu akşam ama herhalde onları izlemeye kalamayacağım bu akşam. Çünkü İzmir'e dönmem lazım. Bir tanesi o. Ama güzel hazırlanmış çocuklar. Videolardan sosyal medyadan oldukça beğeni gördüm. Ne oldu, gene modumuz mu değişti ya? Bir gaz tepkileri bir hızlı böyle bir kendini öne atı vermekte makina. Tabii 2 hafta motora binmeyince bütün ayarlar bozuluyor. Onu diyordum, bugün Gökkaya Ahmetli Festival. İkinci mezunu bugün. İkinci mezunumuz kartel korumasını taktırmaya gidiyorum servise. Hava kapattı, bir miktar sabahtan yağış olabilir diye. Bakalım, dağdan geçerken ıslanmayız inşallah. Motorumun aksesuarlarını alıp almama konusunda kararsızdım. Peyderpey alıyorum. Epey bir parça taktım biliyorsun. Hani zorunlu olduğu için koruma demirleri vesaire taktırmıştım. Sonra güzel bir depozito çanta edindim biliyorsunuz. Arkaya top case,
Orta sehpa çok işe yarıyor bir kere. Orta sehpa bir motorda olmazsa, zincirli bir motorda olmazsa olmaz. Ay, kulaklıklarımı takmadım. Neyse. Doğudan bir rüzgar esiyor. Adını bilen var mı bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Nasıl? Kayıp Sakal, Kuzey Doğu Batı Karayel, Kuzey Doğu Poyraz olması lazım. Peki doğudan esen neyin nesi? Şimdi burada öndekini, bakın önünde giden yarı araç gibi sağa doğru gelecekler bu tarafa. Çünkü şöyle sağa yanaşık gidelim. Onların gelmesinin önüne geçmenin imkanı yok. Yanında kalırsak da görmeyecek zaten. Sola bakıyor çünkü. Virajın sonunu göremediğimiz için burada soldan gitmeyi pek sevmiyorum. Çünkü birden fren lambaları kızarır, hop duruverirler. Ve olsun varsın. Bakın ileride fren lambaları yanıyor birilerinin. Stopları mı öyle yanıyor adamın ya? Ama camın buğu yapıyor. Ben onun sökmüştüm içerisindeki şeyi. Buğu yapmaması için. Takılan parçayı. Şimdi çene altındaki havalandırmayı açmak gerekiyor buğu yapmasın diye. Orayı açınca da mikrofona rüzgar geliyor. Ya çok zor bu işler ya. Çok zor ya. Vallahi zor. Hastasıyım İbo'nun. Takıyor kaskını, bir giyiyor montunu, biniyor motora ve gidiyor ya. Bu kadar ya. Bütün detay bundan ibaret. Onu diyordum. Parçaları böyle tekte almadım. Şu abi deli deli gidiyordu. Ne oldu ki? Bir gitmemeye karar vermiş demek ki. Fren lambaları, fren lambaları, fren lambaları. Yolda bir şey değişiyor ve tepki göstermiyorsanız niye bakıyorsunuz o zaman yola? Fren lambası yandıysa bir şey yapıyor olman lazım. Bak yine o uğultu var, motordan bir uğultu geliyor. Sanırım zincirim bu. Serviste satıyorsalar bir zincir yağı alayım ya. Bu motorun yağı bana olmadı gibi geliyor biraz. Uğultuyu söyleyeceğiz. Bir uğultu var diyeceğiz.
Özellikle kompresyonda mı yapıyor? Yok. Dönen aksamdan bir yerden geliyor bu uğultu. Motorla bir ilgisi yok. Debriyajı çektiğimde de yapıyor. Neler var debriyajı çektiğimde de dönmeye devam eden? Dişi var. Şanzıman çıkışındaki. Zincirin bağlı olduğu yer. Neyse. Ya denebilir ki ya baba sen zaten caddede sürüyorsun motoru. Hani dağ bayır gezmiyorsun. Kütükten atlamıyorsun. Ne işin var karter korumayla diye. Ya bir ön tekerden gelecek taştan şundan bundan. Radyatörün önüne bir koruma koydum ama yine de bir huylanıyorum. Huylanmıyor değilim. Çünkü Mıcır'dan geçiyoruz. Topraktan gidiyoruz. Yani toprak yolda sürüşümüz çok. Evet offroad tadındaki sürmüyoruz ama hani gerçek anlamda bir ne denir ona? Bir engebeli arazide hoplaya zıplaya sürmeye bir adı var. Onu unuttum bak gene. Yani yaşlılık da zor anasını satayım. Ama gör bunları gör. Gör. Oturuyorsun sepet gibi orada gör bunları. ...1001, 1002... Neydi? 1001 sayıyorduk değil mi? 1001, 1002 sayıyorduk. Frene bastığında... ...bir saniyem olur. Bir saniyede de durabilir miyim? Bilmem. Eğitimlerde durabiliyoruz ama... Aha! Koku geri gelmiş İzmir'in. Yaşasın. Yoksa benim mi koku almadığım geri geldi? Saat 8:44. Servis 9:30'da açar. Daha çaylarını içmeden orada olurum. Ben alıştılar artık. Doğan abi namazı kılmış gelmiş diyecekler. Şurada bir radarımsı bir şey olması lazım. Ben burada mı yediydim ya? Bir yerde bir radar yediydim var. 82 kilometre diyor. 70 diyor. Otobüs ne kadarmış? 70 tamam bize 70. Elhamdülillah kamyondan 10 kilometre daha hızlı olabiliyoruz. Yani kamyondan da 10 kilometre yavaş seçilebilirdi hız motor için. Önümüzü görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Bir araca böyle yakın giderken gözümüzü ondan asla ve asla ne olursa olsun ayırmıyoruz sevgili dostlar. Şu an çünkü bakıp bakabileceğiniz en tehlikeli şeye bakıyorsunuz. Yani aynadan arkaya bakarken bile bir gözle bakın desem yeri var bakabiliyorsanız. Çünkü bu kardeşimizin önünde ta ileride fren lambası görmüyorum. 3. 4. 5. arabayı görüyorum yan taraftan. Siz görmüyorsunuz. Hafif hafif. Bakın yolda şu anda durmayı gerekiyor. Ama bu arkadaşımızın sigarası kucağına düştü diyelim. Anam dedi. Asıldı frene. Bakıyor olursanız o 2 saniye var ya hani gerisinden gidiyorsunuz. Ha, o zaman o belki bir işinize yarayabilir. Bakmıyorsanız
Bugün BMW gelecek. Sağa gidecekmiş, yoksa bu tarafa gelirdi. Neyse, durmadığımız sürece camda buğum olmuyor. Önümüzdeki aracın önünde araç var mı? Bir tane var. Onun önü boş. Onu görüyoruz. Şimdi arkamızdan gelen abiler şimdi sıkılacaklar. Sağımızdan geçecekler ama önde de gidecek bir yer yok. Ne yapsınlar garibanlar? Çaresizce şu aralardan falan geçmeye çalışacaklar. Havamız biraz kapalı bugün. Bu yıl herhalde böyle olacak. Hafta içleri günlük güneşlik, hafta sonları yağmurlu ve soğuk. Hafta içleri günlük güneşlik ve sıcak, hafta sonları ileride bir trafik sıkışmış. Babalar, sinyalciler mi oradakiler? Bizim önümüzdeki de mi öyle? Evet, hepsi sağa girecek bunlardan. Vazgeçip önüne atlamaya gidebilir. Buraya biraz yağmış hava. Şimdiki festivalden size zaten bol bol video çekmeye çalışırım. Motorcu kanallarının bir kısmı da gelir buraya zaten. Motosiklet festivallerinin şöyle bir güzelliği var. Sizinle benzer duyguları yaşayan insanları bu kadar toplu halde bir yerde başka türlü göremiyorsunuz. Nedir o duygular? İşte toplum baskısı, arkadaş baskısı, motosikleti kullanmaya bağlı hissedilen duygular. Bunları bir ortak hissettiğiniz bir topluluk bu. Öncelikle alana girdiğinizde bunu hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki, bak bu konuda bana benzeyen insanlar var. İkincisi, aksesuarcı vesaireci bir sürü insan geliyor. Bunları gittiğinizde motor aksesuarı satan yerlerde zaten görüyorsunuz da orada da görebiliyorsunuz. Üçüncüsü, giderseniz mutlaka kamp yapın. Akşam kampta güzel gruplar çıkıyor. Güzel muhabbetler oluyor. Tek başınıza değilseniz, hele bir grup gittiyseniz. Motorcular motorculara selam verir. Yolun üstündeki renk değişikliklerine tepki veriyoruz. Hoş, yolun üstündeki her şeye tepki veriyoruz da değişikliklere bir ayrı önem atfediyoruz. Çünkü hani su gibi görünür de su olmayabilir. Suda nispeten tutuş azalsa da çok deli azalmıyor da o su gibi görünen şey yağsa
yıpratıcı olabilir. Bakın burada hiç motor dostu bariyer yok. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Buradaki bariyerlerin hepsi normal bariyer. Mehmet Hoca'ya yazdım geçenlerde. Hocam dedim ya bu bariyerlerin bu diklemesine duran şeyleri benim dikkatimi çok çekiyor ve beni ürkütüyor. Dedi ki onlar orada sabit duruyor. Sana ne, sen işini yapsana dedi. Motorun üstünde senin görevin onları mı gözlemek dedi bana. Ben de sustum, doğru söylüyor. Motorun üstünde vazifen ne? Motor kullanmaya niyetlendiysen sen motoru tekniğine, usulüne, yöntemine uygun bir şekilde kullanacaksın. Sabit duran o tehlikeye karşı viraja doğru hızla gireceksin, o kadar. Ondan sonrasını zaten yapacak bir şeyin yok ki, ne yapacaksın? Bakın şurada ıslaklık var, yağmur yağdığı için yağmura yoğurmamak lazım. Mazot olabilir. Yani biraz sanmadan kullanmak gerekiyor sanırım. Evet doğru kelime, sanmadan kullanmak gerekiyor. Zannettiğinizde, öyle olduğunu varsaydığınızda, bakın varsaymak da bu aynı kavramdır. Varsaydığınızda varsayımınız doğru değilse ne yapacaksınız? Bakın kahvaltıya gelenler köye geliyorlar. Şimdi şöyle bir detayı kaçırmayın. Sürüşümüzü ilerledikçe bu virajlara daha hızlı giresimiz gelecek. Ama beceriniz o hissiniz kadar gelişmemiş olabilir. Onu da varsaymamalısınız. Beceriniz ne, ona bir bakın. Motorunuz belli büyüklüğün üzerinde motorsa sürekli selamlanıyorsunuz böyle. Size selamlıyorsunuz. Selamınızı herkes alıyor. Ama motorunuz belli bir büyüklüğün altındaysa, bakın burada dışarıdan alıyoruz. Aslında diğer şeridi de kullanabilirim de becerimizin gerçekten hissettiğimiz kadar olduğundan emin olmak lazım. Sendrom yaşamamak lazım. Motoru bacaklarla sıkmayı bilmek lazım. Üçlü motorun güzelliği bu. Şimdi mesela 250 bir motor olsa şu an yanlış vites bu. Ama bu güçlü bir motor olduğu için, bakın burada bana destek gazı lazım. Rampa yukarıda çıkıyorum. Şu anda bu motorla çektiğim zaman hızımı çok rahat koruyup bir 5 kilometrede 10 kilometrede rahat artırıyorum. Viraja girince lastik çapları küçüldüğü için arka tekere kompresyon etkisi yapıyor ve yavaşlıyorsunuz. Normal girerkenki hızınıza giderseniz de yavaşlamış olursunuz. Lastiklerinizin çapı küçük. Mesela 21 inç lastiğimin yanağına doğru basınca 20 inç, 19,5 inç oluyor lastik. Öyle olunca 21 inçe göre 100 km hıza giden bir alet 19 inçe göre ne kadar hızla gidiyor olabilir aynı tur dönmeye devam ederse? Bu hesapla bakarsanız viraj içinde hızı sabit tutmak değil, viraja yattıktan sonra viraja yatarkenki hızla virajın artık yatıp tam döndüğünüz zamanki hızı arasında mutlaka pozitif bir fark olması gerekir. Diğer türlü yavaşlıyorsunuz, yavaşladınız demektir. Ve bu işlemi de virajın içinde yaptınız demektir eğer öyleyse. Motosikletleri süslemeli mi? Aksesuarlar bir süs mü? Yoksa fonksiyonel bir şey mi?
İhtiyaca göre değişir. İşte dediğim gibi bugün şimdi kartel koruma taktırıyorum. Bu motorla dağda bayırda gezen var mı bilmiyorum, bu kadar ağır bir motorla. Normalde orada 180-170 kiloluk motor gerekir, öyle ağaçların üstüne, kütüklerin üstüne atlayacaksın. Değil mi? Ola ki kullanan varsa onun için elzem, çünkü kütüğün üzerinden geçerken motorun önünü ağacın üstüne atlatıp ayağıyla diğer tarafına geçmesi lazım. Böyle bir hareketleri var onların mesela. Bu kartel koruma olmazsa aşağıdan ön tekerin basıp da kaldırdığı bir tane dal gelip radyatörünüze girebilir. Bir hortumunuzu koparabilir. Bir şey. Mesela o adam için elzem olan bir şey, fonksiyon olan bir şey. Benim için biraz daha kozmetik bir şey. Hava sıcaklığı iyi. Tünelde 19 derece görünüyor. Gün içinde güneş açar. Öyle görünüyor çünkü. Güneş açtığında da 30 dereceleri görürüz. Bakın burada tünel çıkışında 60 kilometre levhası var. Gördünüz mü bilmiyorum. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. O biraz gerçekten sıkıntılı. Tünel içi 80, tünel çıkışı 60. Şuradaki virajdan dolayı sanırım öyle. Şu virajdan çıkıyorsunuz. Aşağıdaki düzlükte gittikten sonra hafif sağa doğru bir dönüş var. Şimdi burada sağdan katılım olabileceği için aslında sol şeridi tutabilirdim. Şu anda oradan gelen yok. Onu görüyorum. Bakın şu ileriki düzlükten sonra sağa doğru çıktık mı bu 60'a bakan radar abimiz var şu ileride. Şurada bakın levha var ya ileride, 4 yol altı levhası. 70 ile gidiyoruz 10 km. 66 mıydı sınır? Ben yerini size göstereyim diye yavaşladım. Arkadan gelen dayı ne durumda bilmiyorum. Şuraya koyuyor radarı. Arkaya doğru bakıyor ya artık yeni radarlar. Arkaya doğru, yeni radar arkaya bakıyor. 60 kilometre levhası burada bitti. Mesela arabayla olunca şu engellere de kaçamıyorsunuz, engellerden. Şu anda burada 110 kilometre sanırım araçlar için. Bizim için ise 100 falandır.
arsamıza geldik. Yukarıyı da kapattım, tamam. Nereye bakıyoruz? Yolun ta sonuna kadar yola bakıyoruz değil mi? Önümüze bakmıyoruz. Ara ara böyle kıtırları kendime söylüyorum. Bazen bakmadığımı fark ediyorum ondan. Ya, tabiat çok güzel uyandı da beni bu yağmurlar biraz endişelendiriyor ya. Yeryüzünün herhalde en endişeli insanlarından biri olsam gerek. Her şeyden endişeleniyorum. Sheldon kulakların çınlasın. Endişe ve korku. Endişe biraz aşırı düşünmenin sonucu sanki. Ya da olmamış fakat olacak olaylara ilişkin risk temelli yaşamın bir çıktısı, ama riskin parametrelerinden birisi etkisidir. Etkisi deneyimlenmiştir. Bilinmez olan olacağı zamandır. Buna endişe denir mi? Yani ben bu riskin gerçekleşmesinden endişe ediyorum. Hayır, endişelenilmez. Ondan ancak korkulur. Çünkü sonucu deneyimlemişsindir, biliyorsundur. Ama bir risk vardır. Ya böyle bir şey olursa kötü olur. Ne olur? Yani kötü olur yani tahminimce. Öyle bir riskteyse endişeleniyor olursun. Ya sabahın 9'unda benim neden aklımda bunlar var ya? Neden böyle şeyler var ya? Ne güzel köprü yapmışlar. Bulutlar da ne güzel. Dağın üstünde. Güzel bir motorun üstündeyim, geziyorum. Evet, evet. Otoparktan çıkmadan frenlerinizi tutuyor mu diye kontrol ediyorsunuz değil mi? Sürüş çünkü motorun üstüne binerken daha başlıyor. Motorun her tarafında kontrol ettiniz. Aksayan bir parçası yok. Sallanan eden. Kesin etmişsinizdir canım. Orada ne var? Bir site yolda kalmış. Mi yoksa bir şeye mi vurmuş? İnsanlar olduğuna göre ilaveten bir şeye vurmuş olduğunu varsayıyoruz.
Var mı önünde arkasında bir şey? Yok. ...360 derece bakışımız tam gelişmediğinde... ...mümkün mertebe... ...mesela böyle yan yol katılımı varsa soldaki şerite kesin geçmeye çalışmak lazım. Sabahleyin bomboş. Ben mesela ta geriden sağ şeridi izlemeye başladım. Gelirken aynadan arkama baktım. Bu arada aynadan arkanızda kör noktaları daha iyi görmek için vücudunuzu ileri geri hareket ettirerek daha geniş bir alana bakabilirsiniz. Tabii tüm alanı taradığınızdan emin olamazsınız. Mutlaka yine bir bakış atmanız gerekir kafanızı çevirip ama bu kadar henüz çevreye bakabilme, çevrenin farkında olabilme becerisi gelişmediyse mümkün mertebe sağdan katılım varsa sol şeridi kullanın. Bırakmayın sol şeridi mesela. Çünkü köprü dikkat edin, yukarıda kavşak varsa bu kavşağın buradan girişi olduğu gibi çıkışta olacağına göre daha ta buradan köprünün girişinden transit gidiyorsanız sol şeritte kalın. Sağ şeride gitmeyin. Çünkü çıkışta nasıl olsa bir katılım gelecek. Bu altından geçilen yuvarlak şeylerin tamamı bu şekilde tasarım ister istemez. Çünkü dört yolu az olduğunu düşünün. Sizin gittiğiniz yöne göre sağdan gelen adamın sizin gittiğiniz yöne katılabilmesi için mecburen bir yan yol girişi gerekiyor. Ülkemizde sıra dışı kavşaklar yok değil. Hani öyle bir pek acayip bir şey yoksa geldik gene saat 9'da adamların kapısının önüne. Çocuklar diyecekler ki abi be gözünü seveyim motorcu dediğin sabahın 9'unda dikilmez ki buraya diyecekler ya. Bir sal bizi diyecekler ya. Üzgünüm gençlik. Zaman, saat, plan hepsi çok önemli şeyler bunlar. Ön frenimiz arkayla kombine. Zaten bir kalabalık oluşmuş orada. Evet. Vay be kaskım daha kafamı sıkmadı.
Etrafta X mi X mi? 250 NK X-Max, bunlar çalışanların motorları, buraya konulan sanırım. Merhaba, orada Ayşe'ye geldim. Şimdi şuraya motorun alt tarafına kartel korumayı taktıracağız. Takıldıktan sonra konuşuruz. Ben gidip bir kayıt yaptırayım.